güven sorunu nasıl oluşuyor ve geri kazanmanın yolları neler? Konuğumuz Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Doktor Esra Savaş. Hoş geldiniz Esra Hanım. Merhaba, teşekkür ederim. Şimdi güven sorunu aslında birçok veçesiyle konuşulabilecek bir sorun. Güven denince öyle bir başlıkta konuşamayız elbette ama zamanımız yettiğince bu güven sorunu tabiri nedir? Hangi hallerde biz bu tabiri kullanabiliriz mesela? Sizin de söylediğiniz gibi öncelikle çok soyut bir kavramdan bahsediyoruz. Önce bunu somutlaştırmamız lazım ve bunun birçok alanı var. Hangi alandaki güvenden bahsediyoruz? Örneğin depremden sonra toprağa olan güvenimize diye bir sarsıntı geldi. Ama ilişkilerde eğer orada bağımızdan bahsediyorsak, onun bize zarar vermeyeceğinden bahsediyorsak, tehlikede hissetmediğimiz alandan bahsediyorsak ve buralar zarar görüyorsa bu sefer buraları tanımlamak gerekir. Sizin de söylediğiniz gibi bu çok boyutlu olanın önce hangisinden bahsediyoruz orayı sınırlandıralım isterseniz. Şimdi şöyle yani ilişkiler mesela, yani ilişkilerden yola çıkalım, daha böyle insani olarak ben kendim için de sormuş olayım. Kaybolan güveni bir daha nasıl tesis ederiz mesela? Çok zor. İlişkilere etkisi nedir bu güven sorunlarının? Belki yani boşanmalar noktasında, evlilikler, bütün bu toplumu etkileyen bir noktaya da gidiyor iş baktığınızda. İlişkiler konusunda da romantik ilişkilerden mi bahsediyoruz, arkadaş ilişkilerimizden mi, iş ilişkilerimizden mi? Aslında insanın olduğu her yerde, yani iş arkadaşınız da olabilir. Bu demotive olmanızı sağlayan aslında sonradan nasıl düzeltilebileceğine dair duygusal ilişkilerden başlayalım isterseniz. Aşk ilişkilerinden mesela, aşkla ilgili yani tövbe ettim bir daha da aşık olmam, bir daha da güvenmem dersiniz ama sonra bir şey olur ve her şey değişir. İşte o bir şey olması güven sorununu aşarak mı olur yoksa nasıl bir süreç seyretmemiz lazım? Burada şuna bakalım isterseniz. Örneğin bir ilişki için bir güvenin nereden bağlandığını başladığımızda diyelim ki onu biz yara bantıyla iyileştiriyoruz. Yani orada bir yara açıldı ve biz bunu yara bantıyla iyileştireceğiz. Öncelikle burada ikimiz de bunun için gönlümüz var mı? Gerçekten ikimiz de bunu istiyor muyuz? Diyelim ki ikimiz de bunu istiyoruz. O zaman bunu yapmak için ikimiz de aynı enerjiyle buna yaklaşabilecek miyiz? Yani örneğin ben size sürekli yaşadıklarımızı anlatacak mıyım? Tekrar tekrar aynı tehlikeyi size hissettirecek miyim? Dolayısıyla ikimizin de buraya emek veriyor olması gerekiyor. Bunu da yaptık diyelim. Ama sonuçta yara bantını bir kere kullanabiliriz. Eğer orada bizim yapıştırdığımız yara bantı çıkar ve biz onu tekrar aynı yere, aynı yara bantıyla yapmaya çalışırsak maalesef başarılı olamayız. Dolayısıyla burada evet bir kere sarsılan bir şeyi yeniden yapılandırabiliriz. Ama eğer değer yargılarımızın çok farklı olduğu bir dünyadan, birliktelikten bahsediyorsak sadece anı kurtarmak için gelecekle ilgili sözler veriyor olacağım. Ama bunlar gerçekleştirebileceğim şeyler olmayacak ve benim kişiliğimden, karakterimden seninle olan ilişki bağımının çok dışında şeyler olmuş olacak. Dolayısıyla da yine o yara bantı ihtiyacımızı karşılamayacak ve çözmeyecektir. Ama eğer gerçekten istiyorsak ve bu yapılan bir hata arka planında sebebini belirleyebilirsek birlikte, yani buna ne yol açmış olabilir? Ne senin korkutup bana yalan söylemene yol açmış olabilir ya da senin nasıl başka bir ilişki yaşamana yol açan bir birlikteliğimizdeki eksiklik neydi? Eğer biz bunu belirleyebilirsek sebebini ve bunun üzerine çalışabilirsek evet o ilişki tabii ki de yeniden kurulabilir. Evet, yani şimdi bu güven dediğiniz hadise çok böyle kısa vakitte konuşulabilecek bir şey değil ama güven sorunlarıyla baş etmenin yollarını böyle hap bilgiler gibi böyle en azından kolaylaştırıcı, yeniden sağlamak adına ne yapabiliriz? İki tarafın da gönüllü olması şart tabii elbette ki ama bunu nasıl sağlarız? İki tarafta eğer istiyorsa ve gerçekten bir daha böyle bir şeyin olmaması için öncelikle sebebini bulmamız lazım. Ne oldu da o kişi böyle bir şeye başvurdu diyelim. Bunu da açık yüreklilikle konuşup hiçbir şekilde anı kurtarmadan sadece gerçekten kendi ifadeleriyle, ki bu da çok kolay bir şey değildir. Çünkü bizim zihnimiz, beynimiz belirsizlikleri asla kabul etmez. Oraya sadece sürekli bir bilgi verir. İzlediklerinden, gördüklerinden, duyduklarından hep oraya yeni bilgiler depolar. Ama bunlar bu anla, bu ilişkiyle alakalı olmayabilir. Benim televizyon programında izlediğim de olabilir. Daha önceki deneyimimden getirdiğim de olabilir. Hani ben zaten kırık kalbimi getirmişim. Ben burada buraya kıyafeti giydiriyor da olabilirim. İşte çift terapistlere özellikle gidildiğinde tam buralarda başkasına giydirmiş olduğumuz kıyafeti buraya aktarmamayı, bu konunun sürekli gündem haline gelmemesini
tekrar gerçekten tazelenip yola devam edebilin yöntemleri üzerine çalışılır. Şöyle, ben kendimden de yola çıkarak yani bana hatta çok küçük yaşlarımdan itibaren çevremdeki insanlar, annem de dahil olmak üzere, kızım çok safsın, her şeye çok iyi niyetli bakıyorsun derler. Tabiatım bu, hala öyleyim de büyük oranda biraz bunu böyle bir azaltmaya başladım. Çünkü çok darbe alıyorum. Fıtratımı da değiştiremiyorum ama çok sevdiğim bir söz vardı. Ben neden yani güvenmemeyi öğreneyim, onlar güvenilir olmayı öğrensinler diye bu düsturla yaşadım hep. Ve fakat bir yere geliyorsunuz ki artık oradan sonra tamir edilemez bir hasar oluşuyor. İnsanlığa karşı genel olarak bende o hasıl olan şey. Ve deneyim yitirdiğimiz masumiyetimizdir şekline geliyor. O masumiyeti yitirmemek için büyük bir mücadele etmemiz lazım. Yani benim gibi hayal kırıklığı yaşayan insanlara güven noktasında, iş hayatında ya da her şeyde kendini vakfedek. Çünkü ilişkileri ben yaşıyorum. Dolayısıyla bunu tamir etmek zor. Dolayısıyla yani o noktaya nasıl gideceğiz? Belki işin, şimdi bu gözlüklerin camlarını temizleme hadisesi var. Biraz önce söylediğiniz gibi ben temiz bakmalıyım. Kendi o bütün bagajlarımı bir kenara bırakıp insanlarla sıfırdan bir diyaloğa başlamalıyım. Ama bunu yapmak da zor bir şey. Nasıl yapacağız? Başka kolay bir yöntemi var mı? Mesela bana ne Belki önerirsiniz? de krizi fırsata çevirmek desem ve bunu romantik ilişkiniz üstünden değil de diyelim ki canlı yayında bir kriz yaşıyorsunuz. Nasıl yönetiyorsunuz bunu? Evet, biraz önce yaşadım. Canlı yayında kriz yaşadığımda hakikaten böyle derin derin nefes alıyorum. Ondan sonra ve işim benim kutsalım olduğu için hiçbir şey yansıtmamaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunu bu şekilde öyle, ama çıkınca artık gerisi tufan. Öyle hallediyorum ama mutlaka bunun muhasebesini, canlı yayında yaşadığım krizin bir telafisini üstünde çalışıyorum ama canlı yayında uğraşmıyorum bununla. Öyle mi olmak lazım? İşte inanın ki ilişkilerimizde de aklımızdan geçen düşüncelerimizin üzerine böyle çalışıyor olmamız gerekiyor. Önce bir nefes almak, bir 3-5 adım geriye çekilmek, yakıp yıkmamak, ya hep ya hiç gibi büyük kararlar, büyük adımlar atmamak. Evet. Biraz buralardan geri çekilmek ve ona göre davranmak. Esra Hanım, size bugün çok vakit ayıramadık. Bağlantılarımız oldu, canlı yayınlar oldu Sayın Bakanlarla. O yüzden sizinle böyle tekrar bir randevulaşmış olalım. Af dileyerek, yönetmenim de gülüyor canlı yayın krizi. Bir tane daha kriz olmadan bu işi çözmemiz lazım. Ece sağ olsun, çok da anlayışlı bir yönetmen. Ekleyeceğiniz bir cümle varsa onu alayım. Yayınım bitti. Birlikte buna gönül verdiğimiz için tabii ki de uyum sağlıyoruz Can. Bu da çok güzel bir örnek oldu. Teşekkür ediyorum. Evet, bizzat ete kemiğe büründü mevzu. Güzelliğiniz ve zarafetinize ayrıca hayran kaldık. Çok teşekkür ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi benim lisans eğitimi aldığım, İletişim Fakültesinden mezun olduğum çok değerli okulum. Öğretim görevlisi Sayın Doktor Esra Savaş. Teşekkür ediyoruz.